9. Kale. Nazi ölüm kampı. 50.000 Yahudi katledilmiş. Ölüm kalesi olarak anılmış. 64 kişi buradan kaçmayı başarabilmiş. Cesetlerin yakıldığı krematoryum burasıydı. Merhaba arkadaşlar, bugün neredeyim? Kaunas'ın en ünlü turistik müzesi olan 9. Kale'deyim. Bu kalenin adı neden 9. Kale? Ne zaman inşa edildi? Bunlardan bahsedeyim sizlere. Bu kaleyi 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu yapmış. O zamanlar Rus İmparatorluğu'nun topraklarına şimdiki Finlandiya, Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya ve Ukrayna toprakları da dahilmiş. İmparatorluk bu kadar geniş topraklara sahip olunca batıdan tehlikeler görmeye başlamış. Bu tehlikeleri önlemek için de Kaunas'ın 65 km² çevresinde 9 tane kale inşa etmeye karar vermişler. Girişte bizlere kalenin bir haritasını ve de tarihsel gelişimini anlatan bir broşür verdiler. Bugün şanslıyız çünkü bugün öğrencilere özel ücretsizmiş. Litvanya'nın Sovyetler Birliği tarafından işgali sırasında kale, çalışma kamplarına taşınan mahkumlar için hapishane ve yol istasyonu olarak kullanılmış. Birinci Dünya Savaşı sıralarında bu kale Alman İmparatorluğu tarafından sadece 11 günde ele geçirilmiş. Almanlar da bu kalenin bu kadar savunmasız olduğunu anlayınca burayı 3 yıl boyunca garnizon olarak kullanmışlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Litvanyalıların eline geçen bu kale askeri üs olarak kullanılmış. Ta ki 2. Dünya Savaşı'na kadar. İkinci Dünya Savaşı sıralarında Nazi Almanyası'nın işgaliyle bu kale tekrardan Almanların eline geçmiş. Nazilerse burayı ölüm kampına çevirmişler. Litvanya'nın Nazi Almanyası tarafından işgal edilmesinden sonra bu kale Yahudiler, yakalanan Sovyetler ve diğerleri için infaz yeri olarak kullanılmış. Bir başka deyişle Naziler burayı toplu katliam yeri olarak kullanmışlar. ...29 Ekim 1941 yılında bu kalede 45.000 ila 50.000 civarında Yahudinin Naziler tarafından katledilmesiyle bu olay tarihe Kaunas katliamı olarak geçmiş. Bu adamı ilk gördüğümde Celal Bayar sanmıştım. Gördüğünüz üzere tutuklanan ve infaz edilenler arasında sadece askerler değil, aynı zamanda muhabirler ve gazeteciler de varmış. Burada da idam edilen memurların bilgileri yer almakta.
Bu bölümde ise yıllara göre kalede yaşanılanlar gösterilmek istenmiş. Kalede daha önce kullanılmış olan top mermileri, toplar ve de silahlar sergilenmekte. Aynı zamanda zamanında askerlerin sorgulamaları nasıl yaptığını gösteren mankenler de bizlere ipucu vermekte. Şimdi ise mahkumların kaldığı odayı ve de yataklarını göstereyim. Bu haliyle bile gerçekten ürkütücü duruyor. So, for example, 5 people live here in these beds and they fight each other, and then 4 of them they killed. So that's why their beds upside. This is an old-time prison. Can you see from down floor? That's how a prisoner lives in this place. That's a room for prisoner. So I'm gonna show you the prisoner bed. See, that's the bed of a prisoner where they sleep. Yeah, man, that's insane. Naziler tarafından bu kalede katledilen 45.000 ila 50.000 Yahudinin dışında ayrıca Fransa'dan, Avusturya'dan ve Almanya'dan getirilen Yahudiler de infaz edilmiş. Resimlerde de Fransa'dan getirtilen Yahudilerin hücre duvarlarına yazdıkları isimleri ve infaz tarihlerini görebiliyorsunuz. Buraya da Ruslardan, Yahudilerden, Litvanyalılardan veya Nazi karşıtı olan insanlardan oluşan 50.000 kişi gömülmüş. 1943 yılında Almanlar toplu mezarları kazıp kalan cesetleri yakmak için özel Yahudi birlikleri işletmişler. Burası da zamanında mahkumların öldürülüp yakıldığı ölüm duvarı ve krematoryummuş. Yaşanan bunca katliamlardan sonra o zamanlar bu kaleye Ölüm Kalesi deniliyormuş. 25 Aralık 1943 yılında 64 kişilik bir kadro görmüş olduğunuz bu tüneli kullanarak kaleden kaçmayı başarmışlar. Bu bölümü de isteyen ziyaretçilerin Litvanya'nın bağımsızlığını tanıdığına dair imza atmaları için ayırmışlar. Defalarca işgal edilen fakat er ya da geç gerçek sahiplerinin eline geçen bu ülkenin bağımsızlığını tanıdığıma dair bir imza da ben attım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeah, he officially signed it. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler bu kaleyi birkaç yıl boyunca hapishane olarak tekrar kullanmışlar. 1948-1958 yılları arasında çiftlik organizasyonları bu kaleden yönetilmiş. 1958'den başlayarak günümüze kadar olan süreçte bu kale halen müze olarak kullanılmakta. Eğer bir gün yolunuz Kaunas'a düşerse buranın ziyaret edilmesi gereken önemli yapılardan birisi olduğunu da unutmayın. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.